Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir teknik analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber her zamanki gibi Bitcoin, XRP ve AVAX inceleyeceğiz. Önemli hareketler olduğunu düşünüyorum ve bizim için iyi bir konsolide süreci yaşıyoruz ve bu bölümde arkadaşlar yaşanabilecek belli atakları nasıl kurgulayacağımızı sizlere bu videonun içinde anlatmaya çalışacağım. Dove ve Elliott Wave teorilerine dayandırmış olduğum buradaki analizleri ve tutarlı yönleri beğeniyorsanız arkadaşlar kanalımıza destek olmak amacıyla videoları likelayabilirsiniz, altına küçük bir yorum bırakabilirsiniz ve hepinize nezaketinizden ötürü çok teşekkür ederim. Öncelikle Bitcoin arkadaşlar buradaki bu trendi net bir şekilde kırdı ve bu kırılımdan sonra gelen bir düşüşü net bir şekilde yaşadık. Trend kırılımları yeni bir trendin başlayacağını aslında gösterir. Burada arkadaşlar günlüklerde çok önemli bir seviye var. Bakın 106.074 sayısı, biz bunu uzun zaman öncesinde de kullanıyorduk. Yaklaşık Ocak aylarından itibaren ve bu bölgenin altında günlük kapanışlar bizim için sıkıntıydı. Nerede arkadaşlar? Bakın burada. Buradaki uzun süreli bu günlük kapanışların bu sayının altında oluşu aslında bu bölgedeki bu düşüşün ilk start aldığı noktalardı. Şimdi arkadaşlar bakın günlük olarak da şu bölüm bizim için net bir şekilde bir aralık ve burası sıkıntılı bir bölge. Bunun üstünde yani 106.074 ile 107.271 sayısının üstündeki günlük kapanışlar bizim için aslında düzeltmenin yavaş yavaş tamamlandığını bize söyleyebilir diye düşünüyorum. Şimdi buradan 4 saatliğe geçiyorum ve bizim buradaki yapmış olduğumuz bir analizimiz vardı. Gelin onunla beraber inceleyelim. Bu sayıları kaldırıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi 1 Haziran'da çekmiş olduğumuz video ile arkadaşlar aslında yukarı yönlü bir hareketin oluşabileceğini ve buralardaki gelecek red hareketiyle de yeni bir düşüşün başlayacağını kurgulamıştık. Ve bakın arkadaşlar bu yönü kaldırdığımız zaman da aslında şuradaki net bir şekilde bizim uzun zamandır destek direnç olarak belirlediğimiz seviyeler yine gelip bu bölümde arkadaşlar bizim için bir direnç yapısı oluşturdu. Kanal orta bandını hacimli bir şekilde aşamıyor olmamız bizim için kötü bir durum arkadaşlar. Ama şunu net bir şekilde düşünüyorum. Bu bölümde gelen bu karakter arkadaşlar 101.000 bölgesine kadar ya da 102.000 bölgesine kadar gelecek son düşüşüyle tekrardan bir yukarı yönlü ivme kazanacağını düşünüyorum. Burası aslında arkadaşlar bir düşüş noktasının başlangıcı olabilir. Çünkü hacimli bir kırılım gelmedi ve direnç bölgesinden net bir şekilde red aldık. Buradaki 4 saatlik kapanışlar 106.500 dolar üzerinde gerçekleşmediği sürece de arkadaşlar yukarı yönlü hareketin startı tekrardan tetiklenmeyecektir diye düşünüyorum. Buradaki oluşabilecek yapıyı şu şekilde kurgulamayı düşünüyorum ve arkadaşlar bakın burada aşağı yönlü bir hareket geldikten sonra gerek buralarda biraz kısa konsolidasyon, arkasından 102.500 veya 101.000 bölgesine kadar bir satış hareketi düşünmekteyim. Bu hareket gerçekleşmemesi için şu 106.000'in üstüne 4 saatlik kapanışlar olması lazım ve buradaki gelen bu satış hareketiyle de şu bölümlerde gelen son sert hareket bizim için Bitcoin'de lokal bir dip oluşumunu aslında söyleyebilir diye düşünüyorum ve bundan sonra arkadaşlar gelecek yeni volatil hareketle de yukarı yönlü bir hareket sergileyebiliriz. Burada referans olarak kullanabileceğimiz bölge arkadaşlar aslında yine şuradaki 102.000 ve 101.000 bölgesindeki çıkacak hareketin kanalımızın tekrardan içine gelmesi ve bunun içinde konsolide olan fiyatla beraber de yeni bir yükseliş hareketine başlayabiliriz. Bu yükseliş hareketi arkadaşlar bizim için yine 106.000 bölgesini yani bu bölümü hedeflemesi gerekir diye düşünüyorum. Buranın geçilmesiyle de yukarıda arkadaşlar belirlediğimiz 108-109 bölgelerine kadar çıkabilecek bir hareket potansiyeli yaşayabiliriz ve dibi alma çabası her zaman herkeste olabilir ama dibin dibi de vardır arkadaşlar. O yüzden buradaki bıçak tutulmaz ve bundan sonraki hareketlere entegre olmak gerekir. Buradaki bu yapının bu şekilde oluşma ihtimalini düşünmekteyim. Buradaki oluşabilecek ters bir harekette yanılmamız durumunda yukarı yönlü gelebilecek hareketin hemen hemen direnç noktaları da 108.500 bölgeleri. Buradaki çıkacak 4 saatlik sert mum bu bölümlerden tekrardan bir düşüş senaryosunu başlatabilir. Bitcoin'de yavaş yavaş arkadaşlar düşüşün sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Yaklaşık birkaç günlük daha bir harekette negatif bir süreç yaşadıktan sonra Bitcoin'in yavaş yavaş toparlanma emareleri göstereceğini düşünmekteyim. Şimdi buradan arkadaşlar kısaca bir dominans bakacağız ve dominansta nasıl bir durum var karşımızda bunu biraz inceleyelim. Bakın buradaki düşüş yönü arkasından gelen çıkış yönünü net bir şekilde kurgulamıştık ve şunu söylemiştik son videomuzda. 64.31'in altında 4 saatlik bir kapanışla beraber tekrardan bu bölgeye kadar bir düşüş yaşanabilir diye söylemiştik arkadaşlar. Şu an için aslında buradaki yükselişin arkadaşlar belli oranda bir düzeltmesini yaptı ve geri
gelebilecek sert bir hareketten sonra yukarı yönlü yavaş bir şekilde tekrardan dominansın geleceğini düşünüyorum. Bu bölge bizim için çok önemli. Bunun üstünde günlük olarak bakalım grafiğe. Bakın günlük olarak buralarda kapanışlar gelmeye başladıkça dominansta sert hareketlilikler yaşanabilir yukarı yönlü. Burada önemli olan bir trend var. Şimdi onu da sizlere göstereceğim ve trendle takip etmek bizim için çok iyidir. Bakın arkadaşlar, buradaki bu yükselen yapı kırılmadığı sürece trendimiz yukarı yönlü bir yapı oluşturmakta ve trendin şu an tam alt noktasındayız. Burayı kırmamızla biraz daha aşağı yönlü bir satış hareketi gerçekleşebilir. Bu kutu bizim için önemlidir ve destek oluşumunu sağlayacağını tahmin etmekteyim. Bunun üstüne arkadaşlar gelebilecek yukarı hareketlerde tekrardan trendin kullanımı için uygun olur diye düşünüyorum. Buradan gelelim XRP'ye. XRP bizim için önemli. Belli destekleri ve dirençleri net bir şekilde kurgulamıştık arkadaşlar. Son videomdaki analizle tekrardan buradan devam etmek istiyorum. Evet, bakın bizim için son videoda kullanmış olduğumuz yapı net bir şekilde buydu ve dedik ki bu bölümün destek olmasıyla yukarı yönlü 2.25 ve 2.35 bölgesine kadar gelebilecek bir hareketlilik söz konusu olabilir. Bu hareketten sonra düşüş eğilimine fiyat tekrardan girer ve kısa bir düşüşten sonra 2.5 dolarların kırılmasıyla da XRP'de bir yükseliş olabilir demiştik. Şu an için arkadaşlar bu yapıya entegre olabilecek bir çıkış hareketi görsek de bu bölümün arkadaşlar yeniden Bitcoin'in düşüşüyle beraber 2.13-2.09 bölgesine kadar bir geri çekilme yaşama durumu olabilir. Dominansın tabi biraz düşüyor olması buna yansıyor, altcoin'lere de yansıyor ama Bitcoin'deki 106.000 bölgesinin geçilememesiyle de XRP'de aslında bu bölgelerde belli oranda bir dirençle karşılaşıyor. Bizim için 2 dolar 28 sent, 2 dolar 34 sent ve 2 dolar 41 sent bu bölge arkadaşlar net bir direnç alanı ve ben 2.35'lerin maksimum olarak düşünüyorum. Buraya gelen bu hareketten sonra tekrardan XRP'de bir düşüş yapısı başlayabilir. Buraya gelmek zorunda mı? Hayır. Aslında 2 dolar 25 sent bölgesi de bizim için bir direnç eşiğidir. Buradan da fiyatın aşağı yönlü hareketine Bitcoin'e entegre olarak tekrardan gelme durumu var. XRP'de arkadaşlar kötü senaryoların oluşmaması için benim düşündüğüm denge seviyesi 2 dolar 9 sent ile 2 dolar 13 bölgesi. Buranın üstünde kaldığımız sürece XRP benim için rahat bir pozisyondadır ama bunun altına indiğimiz takdirde derin satışlar yaşayabiliriz arkadaşlar. O yüzden bu bölümü dikkatli bir şekilde incelemek gerekir. Yukarıdan aslında kısa vade için arkadaşlar şurada bir düşüş yapısı var. Bunu sizlere göstereyim. Bakın XRP'deki bu düşüş trendi net bir şekilde çalışıyor. Hemen hemen dibi, hemen hemen de şu an bir zirve noktasını bize gösterdi. Buradaki kırılım arkadaşlar bizim için 4 saatliklerde gerçekleştiği takdirde yeni bir düzeltme yapısı içinde bu trendin testi beklenebilir diye düşünüyorum. Az önceki göstermiş olduğum seviyeler, sarı kutu bizim için önemli bir direnç bölgesi. Buraya kadar gerek çıkabilecek bir XRP olduğu takdirde 34'lere kadar yeniden aşağı yönlü bir yapıya karşılaşabiliriz arkadaşlar. Gelin buradan AVAX'a geçelim arkadaşlar. AVAX'ta nasıl bir yapı var? Bakın görmüş olduğunuz gibi AVAX'ın belli bir şekilde destek bölümünü işaretlemiştik ve burası da arkadaşlar 19.80 ile 20.40 bölgesiydi. 20.40 haftalık çok önemli bir bölge. 19.80'de arkadaşlar bunun altındaki ikinci haftalık çok önemli bir destek bölgesi. Buradan aslında belli bir oranda fiyat kendisini tuttuktan sonra yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Ama bakın önündeki ilk order bölgesinden çok net bir şekilde fiyat satış yiyor. Bu sıkıntılı bir harekettir arkadaşlar. Yani burayı hacimli bir kırılımı gerçekleştirerek çıksaydı dönüş hareketlerinden yeni bir yukarı yönlü momentumu düşünebilirdim. Ama şu an için fiyat önemli bir yerde. Bakın bu bölüm çok önemli bir direnç alanı ve bu dirençten fiyat şu an net bir şekilde satışıyor. Bitcoin'in de geri çekilmesiyle bu AVAX'ta arkadaşlar belki son bir yukarı hareket 21.800'lere kadar, ondan sonra tekrardan yavaş yavaş bu bölgenin test edilebileceğini düşünüyorum. Yani kabaca şöyle bir hareket yapısı olabilir. Bitcoin'in bundan sonra tekrardan 106.000 bölgesini görmesi de söz konusu olmazsa eğer buradan direkt aşağı yönlü yavaş yavaş bir satış başlayabilir arkadaşlar. Şimdi bakın 4 saatliklerde çok güzel bir minor trend var aslında. Bu trendle de biz net bir şekilde fiyatı inceleyebiliriz. Bakın burada trendimizin üst bandından fiyat net bir şekilde red diyor. Eğer ki 21 dolar bölgesinin altında 4 saatlik kapanış yaparsak tekrardan aşağı yönlü bir hareketlilik gelir diye düşünüyorum arkadaşlar.
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bayramda video atamazsam eğer hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.